İşte olay bu. Allah o insanı bize burada anlatıyor. Biz ne zaman o insana bir musibet versek, bir sınav versek. Mebtelâhu rabbuhu fe ekremehu ve ne'amehu. Ona bir ikramda bulunsak. Allah'ın ikramları ne kardeşler? Çalışıyorken, her zaman rutin bir geliri varken, hiç hesabında olmayan 2 tane müşteri gönderir. Hiç planında olmayan 2 tane müşteri gönderir. O ay elinde normalin 4 misli para olur. Bak bu Allah'ın bir ikramıdır. Doktorlara gitmişsindir hanımınla beraber. 4 yıllık evlisin, çocuğun olmasını istiyorsun. Allah vermiyor. 10 tane doktora gidiyorsun, para akıtıyorsun. Allah vermiyor. Sonra bir Kadir gecesi dua ediyorsun Allah Teala'ya. Allah 2 ay sonra hanımını hamile bırakıyor. Bu nedir? İkram. Fe akramahu. Biz ona bir ikramda bulunursak. Hiç hesabında yoktu. Allah ona bir ikramda bulundu. Ve na'amehu. Biz onu nimetlendirirsek. Ne zaman onu bir ikramla ve nimetle sınarsak. Allah'ın sınavları 2 türlüdür. 1. Musibetle sınar, bela ile sınar. Sizi bazen bela ile sınarız, bazen nimetlerle sınarız. Bu başka bir ayettir. 2 türlü sınava var kardeşler. Kulların tamamı neyle sınanmak istiyor? Ben nimetlerle sınanmak istiyorum. Bela ile sınanmak istemiyorum. Ama okulda derse girdiğinde öğretmenine ben şu dallardan sual edilmek istiyorum diyemiyorsun. Beni sadece şu derslerden, iyi olduğum şu kısımlardan sorun, sınav edin hocam diyemiyorsun değil mi kardeşim? Sınav sorularını kim belirliyor? Öğretmen belirliyor. Seni dünyaya gönderen Allah Teala sınav sorularını belirler. Kimi nereden sınav edeceğini, nimetle mi, bela ile mi o bilir. Kim derse ben çok nimetle sınav edilmek istiyorum ve bunu kesinlikle başaracağıma inanıyorum. Ben kesin galip gelirim. Yanılıyorsun. Aldanıyorsun. Musa Aleyhisselam zamanında bir adam vardı. Çok fakir idi. Allah'ın peygamberini bir yere doğru giderken onu gördü. Dedi ki ben çok fakirim ey Allah'ın peygamberi. Övgüler ve selam Musa Aleyhisselam olsun. Benim için Rabbinle görüştüğünde sen çok onunla konuşuyorsun, görüşüyorsun. Rabbinin huzurunda benim ismimi zikredip dua edersen biliyorum ki Allah beni hemen zengin edecek. Ve ben sana söz veriyorum. Zengin olduğum anda çok hayırlı ve salih bir kul olacağım. Fakirlik canıma yetti. Lütfen Rabbinle görüştüğünde bana dua et. Ama zenginlik için. Musa Aleyhisselam tamam diyor. Allah Teala ile görüşmesinde bu kişinin de, bu fakir kişinin de ismini zikrediyor. Allah hemen kapılar açıyor. Hiç ummadığınız yerden rızık kapıları açar. Ayetini unutmayın. Eğer Allah'tan hakkıyla korkarsanız hiç ummadığınız yerden size rızık kapıları açar. Hiç hesabında yok. Tak 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 bir anda zengin olursun. Bir anda. İlkokul bitirmemiş, bu ülkede ilkokul bitirmemiş binlerce zengin var. Daha ilkokul bitirmemiş. Bir yazı versen yazıyı 10 dakikada okur. Bir sayfa yazıyı. Ama Allah verdi mi zenginliği en cahil adama bile verir. Onu zenginleştirecek aklı verir önce. Bir adamı zenginleştirmek istediği zaman önce akıl verir. Doğru hamleleri yaptırır. İçine o işi zorlar. Bu işe gir, bu işe gir, bu işe gir. Ve adam o işe girer ve zengin olur. Bu fakir nasıl zengin oldu? Bir dua ile Allah Teala bu fakiri zengin ediyor. Birkaç gün sonra Musa Aleyhisselam bir bakıyor. Bu fakir dua ettiği fakiri ellerinden bağlamışlar. Halk bunu karşısına almış taş atıyor. Mahkemeye çıkarılmış. Taşlanıyor. Musa Aleyhisselam diyor ki kim bu adam? Ne oldu bu adama? Biliyor o adama dua ettiğini. Ne oldu? Neden bu adamı taşlıyorlar? Neden bu adama halk küfür ediyor, hakaret ediyor? Bu adam zengin, ahalinin zengin bir adamı. Çok kısa zaman içinde zengin oldu ve kibirlendi. İçki içti ve bir adamı öldürdüğü için cezalandırıldı. Kısas uygulanacak ve öldürülecek. Halk o yüzden tükürüyor ve hakaret ediyor bu adama dedi. Musa Aleyhisselam bu olayı görünce Allah Teala'dan utandı. Ve şöyle dedi, Allah'ım beni affet. Kime zenginlik vereceğini sen bilirsin. Kime fakirlik vereceğini ve fakirlikle sınayacağını sen bilirsin. Beni affet, ben senin murad etmediğin bir şeyi senin bilginin önüne geçerek senden istedim. Allah-u Teala bu adamı fakirlikle sınav etmeyi diledi. Çünkü biliyordu ki bu adama zenginlik verdiği anda sapıtacak. Kur'an ayetini hatırlayın. Mevla Teala Hazretleri ne buyuruyor? Allah insanların tamamına bol rızık verseydi o insanların hepsi azardı. Demiyor musunuz şunu? Ya niye Allah bütün dünyayı zengin yapmadı? Ayet açık. Şura suresi ayetidir. Allah insanların tamamına bol rızık verseydi insanlar azardı. 2 tane örnek vereceğim. Bu kitabın anlattığı 2 örnek. En bol rızık verdiği 2 adam. İkisi de ben Allah'ım dedi. Kim bunlar? Firavun, Nemrut.
Nemrut önce, Firavun sonra geldi. İkisinin de ortak kelimesine ne Allah'ı ne ilahı ya, ben Allah'ım. Senin Allah'ın benim dedi. Peygamberlerine biri İbrahim Aleyhisselam'a posta koydu. Biri Musa Aleyhisselam'a posta koydu. Ne Allah'ı? Ben de yaratırım, ben de öldürürüm, ben de diriltirim dedi. En bol rızık verdiği iki adam burada dünyaya hakim oldular. Nemrut da Firavun da dünyaya hakim oldu. Sonuçları ne oldu? Sapıtıyorsun işte, bak gör. Örnek ortada. Bu Kur'an hikaye kitabı değil. Örnek ortada. Kibirlendiler, gururlandılar. Dünyanın en büyük ordusu bize ait. Dünyanın en büyük servetleri bize ait. Allah biziz herhalde. Başka Allah olamaz. Biziz herhalde dediler. Peygamberlerine posta koydular. Allahü Teala ikisini de helak etti.